Hep nezaket gerekleri, kibarlık zorunlulukları içindeyiz. Hep adaletlere, kurallara uymaktayız. Kimse olduğu gibi görünmeye cesaret edemez olmuş. Zorunlulukların sürekli baskısı altında toplum denen bu sürüyü meydana getiren insanlar belli durumlar karşısında hep aynı şeyleri yapacaklar. Başka türlü davranabilmeleri için çok önemli sebepler gerekli. Bu yüzden karşımızdakinin nasıl bir adam olduğunu hiç bilemeyeceğiz. Bu yüzden dostumuzu tanıyabilmek için büyük olayları bekleyeceğiz. O zaman da iş işten geçmiş olacak. Çünkü onu tanımak bu olaylar için gerekliydi. Merhaba, hoş geldiniz. Size bir soru sormak istiyorum. Daha önce o şekilde düşünmediğiniz, yapmak istemediğiniz bir şeyi sırf etrafınızdaki insanlar o şekilde yapıyor, o şekilde düşünüyor, sizi dışlamasınlar, sizi hor görmesinler diye kendi düşüncenizden dönüp onların yoluna gittiğiniz oldu mu? Şu an eminim bazılarınız, hatta çoğunuz aklınızda bu anların anılarını tekrar tekrar yaşıyor olabilir. Peki neden bize ait olmayan, bizim düşüncemiz olmayan şeyleri davranma eğiliminde bulunuyoruz? Neden insanların düşüncelerini takip edip onlara uyuyoruz? Bugün konuşmak istediğim konu tam da bu. Neden başkalarının düşüncelerinden dolayı farklı davranıyoruz? Sosyal baskı bizi ne kadar etkiliyor? Hayatımızın hangi alanlarında bu baskıya maruz kalıyoruz? Baskı dediğimiz zaman birçoğumuzun aklına yapmak mecburiyetinde kaldığımız, bunu yapmazsan şöyle olur, bunu yapacaksın ya da bu şekilde düşüneceksin denilen şeyler geliyor. Aslında sosyal baskı dediğimiz şey kendini çok farklı bir şekilde de önümüze çıkarabiliyor. Genelde bunlar tatlı, iyi niyetli, hatta merak içeren cümlelerle bile bizim önümüze çıkabiliyor. Nasıl yani? Bu baskılar hangi şekilde iyi niyetli olabilir ki? Baskı dediğimiz şey içerisinde nasıl iyilik barındırabilir? Ben baskı altında değilim, herhangi bir baskı görmüyorum dediğimizde bile görmediğimiz baskıların, kuralların buyruğu altında olmuş olabiliyoruz. Böyle deyince biraz soru işaretleri çıktı ortaya, değil mi? Bu konuyu şöyle açabiliriz. Bazı normlar var, sosyal normlar dediğimiz şeyler. Toplumumuzun yazılı olmayan kuralları ya da herhangi bir topluluğun. Sözlü olarak kimse bize gelip bunu yapmayacaksın, bunu yapmamalısın demiyor. Ancak biz bu topluluk içerisinde bazı hareketleri yapmamız veya yapmamamız gerektiğini anlıyoruz. Bunlar genellikle herhangi bir topluluk oluşturduğumuzda kendiliğinden ortaya çıkıyorlar. Yere tükürülmez, toplum içerisinde yüksek sesle konuşulmaz, kulaktan kulağa konuşulmaz gibi. Bunlar iyi niyetli baskı dediğimiz şeyler. Bizlerin topluluk olarak, birlik olarak daha düzen içinde birbirimizin haklarını gözeterek yaşamamızı sağlıyor. Örneğin tırnak içinde kimseyi ayıplamasak, bu sosyal baskıları kullanmasak ve herkes kendi içinden geldiği gibi kendi kafasına göre davransa, kafanızda oluşturduğunuz senaryodaki kaosu anlayabiliyoruz şu an, değil mi? Bunların altını çizerek güzel bilgiler olarak bir kenara alalım. Bugün asıl konuşmak istediğim konu iyi olan sosyal baskılar değil. Tam tersi olan, bizim bireyselliğimize saldıran, bizim bireyselliğimize saldıran sosyal baskılar. Şimdi de insanların kendi kalıp ve düşüncelerini karşılarındaki bireylere empoze etmeye çalışıp onların da kendi hayatları gibi yaşamalarını istedikleri bir toplum hayal edelim. Kendi beklentileri doğrultusunda karşı tarafın kişisel hayatına yapılan müdahalelerin olduğu bir toplum. Senin düşüncelerinin, davranışlarının, hislerinin, tercihlerinin hiçbir önemi ve anlamı yok. Tamamen toksik kültürle harmanlanmış bu toplumun içerisindesin. Hayali olan toplumdan bahsediyoruz tabii ki. Bu toksik kültürle harmanlanmış toplum senin sadece onlara benzemeni diliyor ve bunun için çabalıyor. Normal yaşantımızda dahi etrafımızı belli inanç sistemleri, sosyal yapılar, değerler, kültürler çevreliyor, değil mi? Bunların belli kalıplara oturtulmuş şekillerini yaşamak zorunda olduğumuz bir toplumdan bahsediyoruz. Evet, kafamızda canlandırmamız için bir örnek vereceğim. Bir deney yapılmış. Bu deneyde insanların önlerine belli uzunlukta bir çubuk çizimi konulmuş. Bu çubuğa 3 santim diyelim. 3 santimlik bir çubuk çizimi.
Daha sonra farklı uzunluklardaki 3 çubuğu da bu insanlara göstermişler. Ve demişler ki bir önceki gördüğünüz çubukla bu 3 çubuğun arasında hangisi birebir aynıydı? Gözle görülür şekilde çubuk 3 santim olmasına rağmen bu insanlara doğru cevabın aslında A şıkkı olduğu söylenmiş. Ve bu söylem sonrasında aslında doğru cevap veren, kendilerine göre kendi doğrularının C şıkkı olduğunu düşünen insanlar cevaplarını değiştirip A şıkkını işaretlemişler. Cevaplarını değiştiren kısım ise %31'lik bir kısım. Bu deneydeki insanlar gözleriyle gördükleri gerçeklerini bir başkasının söylemi sebebiyle değiştirdiler. Peki bunu neden yaptılar? Aslında sormamız gereken bir diğer soru ise biz günlük hayatımızda bu deneye nasıl maruz kalıyoruz? Ya da kalıyor muyuz? Bizleri neler etkiliyor? Kendimize bir soralım. Şöyle klasik hepimizin etrafında duyabileceği örneklerle gidelim. Ayşe ne zaman annesinin gün arkadaşlarıyla karşılaşsa teyzeler ona gelip "Ne zaman evleniyorsun? Evlilik ne zaman kızım?" diye sorular soruyorlardı. Aslında sorunun kendisine baktığımızda Ayşe bu sorunun cevabını biliyor olsaydı hep beraber çeyiz hazırlıyor olurlardı sanırım. Bu örneği verme sebebim bizim toplumumuzda genelde kadınlar belli bir yaşa geldikten sonra evlenmeleri gerek algısı bulunuyor. Ya da büyüklerimizin kadınlara karşı olan bir beklentisi bu diyebiliriz. Tabii ki şu an bunun doğru veya yanlış bir beklenti olup olmadığını tartışmıyoruz. Şu an odaklanmamız gereken bu örnekte bizi etkileyen nokta neresi? Aslında kendileri için olması gerekenin bu olduğunu düşünen insanların kendi kalıplarına sığdırılmaya çalışılan birer deney faresi mi oluyoruz? Bu klasik örneği verdim. Çünkü Ayşe hayatından gayet memnun bir şekilde devam ederken bu cümleleri birkaç defadan fazla duyduktan sonra kendisinde bu kısmın eksik olduğu düşüncesine girebilir. Bu davranışı yapması gereken ama aslında geç kaldığı bir davranış olduğunu düşünebilir. Bunu illa evlilikle sınırlandırmayabiliriz. Herhangi bir davranışı bu örneğin içine koyup o şekilde de düşünebilirsiniz. Fatma teyzeye göre ise erkek adam insan içinde asla ağlamamalı. Çünkü bu onun güçsüz ve zayıf yönlerini insan içinde belli etmesi demek. Ahmet Bey ise erkeklerin var olduğu bir ortamda kadınların fikirlerini açıkça belli etmemeleri gerektiğini düşünüyor. Erkek adam dediğin çok gülmez. Kırmızı oje süren kadın yanlış yoldadır. Pembe giyen erkek mi olur? Kızını dövmeyen dizini döver. Yılanın başını küçükten ezeceksin. Kız çocuklarına çok yüz ve özgürlük vermeyeceksin. Büyüyünce zapt edemezsin. Erkek çocuğunu vereceksin sanayiye, hayatı orada öğrenecek. Okulla, oyunla iş mi olur? Belki bu örnekler biraz ekstrem ve abartı gelmiş olabilir ki amacım tam olarak buydu. Ama bu örneklerle beraber atasözlerimize dahi baktığımız zaman kendimizi bu algılar ve kalıplar deneyinin içerisinde buluyoruz bir anda. Ahmet Bey'e göre güçlü ve sert bir karakteriniz olmalı. Mehtap teyzeye göre herkese yumuşak başlı ve iyilikle yaklaşmalısınız. Zeynep ablaya göre her sabah uyandığınızda evinizi süpürmeniz olmazsa olmaz. Bu düşünce kalıplarına bakıp kendi çevrenizi biraz düşündüğünüz zaman eminim siz de kendi doğrularını sizin hayatınızda çivilemeye çalışan insanları bulabilirsiniz. Bu baskılara maruz kalmamız ve bize yapılması için illa bu kişilerin patavatsız, bizden uzak ve dar görüşlü bireyler olmalarına gerek yok. Kendi ailemiz içerisinde bile bu davranışları sergileyen, maruz kaldığımız insanlar olabilir. Belki fark etmeden biz de bazen bu şekilde davranıyor olabiliriz. Aileniz içerisinde çok farklı bir kişiliğe, yapıya, düşünceye, inançlara sahip biri olabilirsiniz. Onlar sizin için en iyi mesleğin X mesleği olduğunu düşünüyor ve bunu söylüyorlar. Ve sizi bu mesleği edinmeniz için yönlendiriyor da olabilirler. Peki ya siz bunu hiç istemiyorsanız? Muhtemelen çok sağlıklı bir iletişime sahip olan aile bireyleri bu konuyu konuşarak halledebilir ki bu yüzyılda bir görülen nadir bir fenomen. Ancak biz şu an buna bilinçsizce maruz kalan ve bilinçsizce uygulayan kişileri ele alıyoruz. Bu şekilde bir baskıyla karşılaştığınız zaman muhtemelen başarı ve başarısızlık algınız çokça etkileniyor olabilir. Biraz önce bahsettiğim örnek gibi teyzelerin evlenme yaşı dediği yaşta evlenmediği için bir birey kendini başarısız, yetersiz hissediyor olabilir.
Ailenizin istediği mesleği yapmadığınız veya yapmak istemediğiniz için sizin içinize de bir kurt düşebilir. Kendinizi suçlu, başarısız, onların beklentilerine ulaşmamış biri olarak da görebilirsiniz. Belki de sizin için çok doğru, en iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi yaparken çevrenizdeki insanların ya bunu yapan da biraz şöyledir, bunu yapan da böyle birisidir sözlerini duyduğunuz için kendinizi yanlış bir yolda hissedebilirsiniz. Örnek olarak Hatice Hanım evinin minimal olmasını tercih ederken evine misafir olarak gelen arkadaşları "Aa bunu almadın mı? Yeni gelin evinde bundan olmazsa olur mu?" gibi sözleri sebebiyle kendi evinde mutsuz, yetersiz veya arkadaşlarının beğenmediğini düşündüğü için kendini kötü hissedebilir. Bu örnekleri biraz daha sert ve gerçeklerle karşılaştıracak olursak, birçok şiddet gören kadın toplumun koyduğu kurallar sebebiyle kabus gibi bir hayat yaşayabiliyor. Kocandır, yeri gelir sever, yeri gelir döver gibi beyni yıkanmış bireylerin etkisinde sesini çıkartsa dahi çoğunlukla susturulup bastırılabiliyor. Toplumumuzda oluşturulan tırnak içinde kutsal aile kavramını bozmamak adına hayatıyla mutlu olmayan insanlar bunu dillendiremeyip yapıcı adı altındaki problem çözme şekilleriyle aslında problemlerini halının altına süpürmekle çözdüğünü zannedebiliyor. Evlenip boşanmış bir kadın ayıp veya dul gibi etiketlere maruz kalmamak için ya bunu saklıyor ya da boşanma yoluna hiçbir şekilde gidemiyor. Daha önce söylediğim gibi yine tekrar ediyorum. Bu örnekleri yapılması gereken bu veya doğru olan bu şeklinde söylemiyorum. Yaşanmış veya yaşanan olayların içerisindeki baskı kavramını ele almak için kullanıyorum. Bu örnekleri neslimizin güzellik algıları, başarı algıları, popülerlik algıları, inanç sistemleri ve daha birçok örneği sığdırabiliriz aslında. Birçoğumuz sosyal medya kullanıyoruz. Artık eskisi gibi mahalle kültürü yavaş yavaş azalıyor ve bu kültür sosyal medyaya taşınıyor. Eskilerde olduğu gibi insanlar birbirlerinden gördükleri şeyden etkilenip buna göre yaşamaya yöneliyorlar. Bunun birçok örneğini sosyal medya üzerindeki fenomen, influencer denen insanları takip eden bireyler üzerinde görebiliriz. Yine dediğimiz gibi bu influence'ın yani etkilemenin her şey gibi iyi ve kötü yanları var. İnsanlar bir şey yanlış olmasına rağmen savunabilir, diğer bireylere empoze edebilir ve düşük özgüven sahibi ve yanlış yönlendirilmeye açık insanlar da bunlara uyup peşlerinden gidebilir. Domino efekti gibi bir süre sonra onlar da bu fikirleri savunup yaymaya yeltenebilirler. Bu sosyal baskı dediğimiz şey hayatın kaçınılmaz bir deneyimi. Peki bu sosyal baskılar bizi nasıl etkiliyor? Ve oturtulmaya çalıştığımız başkalarının kalıplarından etkilenmemeyi nasıl başarabiliriz? Öncelikle ele almamız gereken iki kavram var. Esneklik ve gözlem. Ne demek istiyorum? Başkalarının bizim adımıza yaptığı yorum ve kararlar her zaman kötü niyet içermez. Hatta yakınlarımızın yaptıkları genelde çoğunlukla kötü niyet içermez. Hatta birçoğu bunu bize iyilik olarak, bizim için en iyisini düşündüğü şey olarak yaptığını söyler. Bu deneyimi çoğumuz kaçınılmaz bir şekilde yaşarız. Ancak bazı durumlarda bir başkasının puzzle'ına uyumlu parça olamayız. Peki bunun ayrımını yapıp farkında olup kendimizi korumak için neler yapmamız gerekiyor? Hangi yolu izlememiz gerekiyor? Başa çıkma becerilerimizin içerisinde olmazsa olmaz bir kavram var. Özgüven ve özsaygı. Daha sonra reddedilme korkusunu yenmek, sınırlarımızı korumayı öğrenmek ve hoşnut olmadığımız konularda sınırımızı çizip fikirlerimizi belirtebilmek. Alfred Adler'ın İnsanı Tanıma Sanatı kitabında şöyle geçer. Özgür düşünceli insanları etkilemek zordur. Baskı altındaki uysal insanlar ise adeta kendilerine birileri emretsin diye bekler dururlar. Bunu başarabilmek için yapmaya başlamamız gereken şeyler, izlememiz gereken adımlar, kendimizi tanımak, yaşamımızı buna göre şekillendirmek, başkalarının üzerimizde uyguladığı sosyal baskının bizi etkilememesi gereken, bizi bağlayan bir kavram olmadığını kendimize anlatmak, esnek olmak, her fikri ölçüp tartarak düşünmek ve buna göre davranmak. Çokça gözlem yapıp bunları kendi kalıplarımıza göre uygulamak. O böyle yapıyor, şu şöyle yapıyor, bunlar bu şekilde yapmışlar değil. Ben bu durumda olsaydım ne yapardım? Ben bu alanda ne söylerdim? Şu kişinin yerinde olsaydım nasıl bir tutum içerisinde olurdum? Kendimizi tanıma ve kendi sınırlarımızı belirleyebilmek için kendimize bu soruları sorup cevapları not alabiliriz. Kendimize bu soruları sorup
Bakış açımızı genişletebilir ve daha da tanıyabiliriz. Bu tür sosyal baskılara maruz kaldığımızda ve bunların bizi etkilediğini hissettiğimizde elimize bir defter alıp bu sosyal baskılardan etkilendiğimizi hissettiğimiz zaman elimize bir defter alıp bunu duymadan önce nasıl düşünüyordum? Bunu duyduktan sonra nasıl düşünüyorum? Bu fikir beni neden etkiledi? Fikrimi neden değiştirdim de olabilir. Bu duyduğum fikir, davranış, düşünce bana hangi alanlarda uyuyor, hangi alanlarda uymuyor? Nereye katılıyorum, nereye katılmıyorum? Gibi soruları cevaplayarak hangi etkinin altında olduğumuzu ve neden böyle düşündüğümüzü ve kendi sınırlarımızı keşfedebiliriz. Bir başka adım olarak çevremizde çokça kendi kalıplarını üzerimize oturtmaya çalışan insanlar varsa bunlardan yavaş yavaş uzaklaşarak çevremizi bize saygı duyan ve bizi anlayışla karşılayan insanlarla doldurabiliriz. Ve şunu unutmayın ki sizin sınırlarınıza saygı duymayan, sizi kendi kalıplarına oturtmaya çalışan insanlara karşı bir sınır çizmeniz saygısızlık veya ayıp olarak karşılanacak bir şey değil. Çünkü kendi ruh sağlığımız ve kişisel gelişimimiz adına bize zarar veren şeylerden uzaklaşmak kendimize en büyük borcumuz. Son olarak şunu da hatırlatmak isterim. Başkalarının kalıplarına uymadığımız ve kendi sınırlarımız içerisinde yaşadığımızda da çok başarılı ve ayrıcalıklı bireyler olmayabiliriz. Yine hata yapacağız, yine başarısız olacağız ama hayatımızın ve kararlarımızın direksiyonu bizde olmuş olacak. Bu deneyimlerle, bu başarısızlıklarla yeni yollar açıp kendimizi tanıyıp şekillendirmeyi başaracağız.